Merhabalar. Özellikle bayanları ilgilendiren düşük tansiyondan bahsetmek istiyorum. Çünkü her zaman düşük tansiyon hani marifettir, yüksekten daha iyidir falan diye bilgiler duyarız. Ama düşük tansiyonun da kendi içinde hem olumlu hem olumsuz tarafları var. Ve aslında bize bayanlar olarak biraz bedel ödettiriyor. Ben kendi düşüncelerim olarak ekleyeceğim şeyler de var ama önce teknik detaydan gidelim. Şimdi tansiyon düşük ne demek? Biliyorsunuz hani 12-8'e normal diyoruz ya. Çoğumuzun aslında hani 9-6 olduğu oluyor. 10'a 7 daha normal gibi çoğunlukta. 9-6 da var. Benim 8-5 olduğu da oluyor yani. 8-5 dediğin düşünsene 12-8'e göre ne kadar düşük. İşte ayağa kalktığında baş dönmesi, göz kararması, özellikle öğleden sonra mesela mağazalarda gezerken böyle eğer yemek de yemediysen hipoglisemiyle birleşebiliyor ve böyle kulakta bir uğultu, foggy brain denen böyle bir ses uzaktan geliyormuş gibi biliyorsunuz onları. Bunları yaşayabiliyoruz. Şimdi şu aslında mantık yani neden kadınlarda daha çok oluyor? Hipotension değil mi? Hipo düşük demek, tension tansiyon. Tension ne demek? Gerginlik İngilizce. Hipotension yani düşük gerginlik var. Yani damar hattında kalp pompaladığı zaman önümdeki damar hattının bana direnci o kadar az ki hop diye açılıyor. Yani aslında kalbin çok böyle zorlanmadan pat diye o kanı atıyor gibi düşünün. Yani önünde dar değil, önündeki borular dar değil. Yani esnek damarlar anlamına geliyor. Şimdi o esnek damarlar öyle yapan ne? Tabii ki östrojen. Tıpkı cildi incecik yaptığı gibi, cildi esnek yaptığı gibi östrojenin marifeti. O yüzden zaten hani menopoza kadar kadınlar daha şanslı kalp hastalıklarında gibi. Çünkü ateroskleroz yani damar sertleşmesi ve tansiyona daha az yatkınlar. Zaten bir sürü insan aslında 9-5 tansiyonla dolanırken 9-6 neyse 12-8'in altında menopozda benim eskiden çok düşüktü ama şimdi normal oldu 12-8 oldu falan diyebiliyorlar. Bu yani kendi içinde hipertansiyon olmuş gibi oluyor. Çok düşükten yukarı gelmiş gibi bir şey. Şimdi biz bununla ne yapalım? Birinci anlayacağımız şey düşük tansiyon varsa esnek damarlarımız var demektir. Burada mesela varis olabilir mi? Çünkü atar damar gibi toplar damarlar, venler de damar yani. O zaman aslında varis olması ya da kılcal damar olması da varis daha olasılık, daha muhtemel değil mi? Onlar da cepleşiyor, onlar da gevşek anlamında. Göz kararmaları aynı şekilde, baş dönmeleri, kulak buğuldamaları konuyla alakalı. Genelde kadınlarda şu da oluyor. Mesela düşük tansiyonlu bu tamam. Ama bakmıyor mesela demir eksikliği de olmuş olabiliyor diyelim. Anemisi var demir eksikliğine bağlı veya B12 folik asit. Demir eksikliği daha çok oluyor tabii regler yüzünden. Yani hem kalbin pompaladığı kan gevşek direnç yüzünden en uca kadar gitmiyor. Yani tansiyon düşük, en uç organlara kadar kan gitmiyor. Hem de o kanın içerisinde aslında eritrositlerde kırmızı hücreler az veya onların içlerindeki oksijen taşıyıcılar az. Öyle söyleyeyim, hemoglobin az. Şimdi kalp burada pompalayacak, başımızın üstü burada. Yukarıya doğru ya daha çok basınç gerekiyor. Düşük tansiyonda kafaya kan gitmesi bayağı bir sorun oluyor bir. İkincisi o baş dönmeleri ondan. İkincisi anemiksen eğer oksijeni taşıyan kan miktarı da zaten az. Dolayısıyla kafanın içinde dolaşan oksijen ve kan az olmuş oluyor. Böyle olduğunda mesela şimdi bunlar benim kendi ekleyeceklerim. Vücutta o alarm durumunda yani kafaya giden kan azsa her zaman bizi düşük bayıltmıyor. O göz kararması geçmiş oluyor. O uğultu her zaman olmayabiliyor ama şu oluyor. Alarmda kalmak isteyen vücut az kan ve az oksijeni beynin gelişmiş bölgelerinde tutmaya çalışıyor. O neresi? Korteks. Korteksi bizim gelişmiş bölgemiz. Özellikle frontal korteks değil mi? Kanlanma artıyor. Karar vereceksin, tepki, kaç, savaş. Yani seni hayatta tutmak için gereken bölgeler daha çok kanlanıyor gibi düşün. Benim kendi yorumum şu ki düşük tansiyon ve anemi ile beraber kadınlarda olan dramatik haller konuyla alakalı. Yani bunun aslında sendrom olarak birkaç başka yabancı hekimin de katıldığı bir
bir şeyi var, adı da var. Yani tansiyon düşükse ve anemi de varsa kadınların aslında dopaminleri az oluyor ve biraz drama queen oluyorlar. Yani sürekli bir varyete çıkarmak, bir huzursuzluk vesaire. Calm olabilmek için, yani sakin ve merkezinde olabilmek için sanki gerçekten hani bu yogada başımızı baş aşağı eğerek bir sakinleşiyoruz ya, ona ihtiyaç var gibi bir şey. O yüzden hani şifayen söyleyeyim beylere, eğer böyle bir drama durumları varsa evde kan sayımına baktırın. İşte B12'si, folik asidi, demir varsa bir onları onu yerine koydurun. Tansiyonu hafif yukarı çıkartmak için sole diye yazılır. İnternette bakın. Deniz tuzuyla suyun karıştırılarak sabah içilip bir birimcik tansiyonu arttırmak demektir. Veya mesela zeytin yemek, o işe yarayabilir. Meyan kökü, kekik suyu, bunlar hafif tansiyonu minicik arttırıyorlar. Bunları yapabilirsiniz. Kız arkadaşlarınıza olmadı, eğer çok gürültü çıkarıyorsa baş aşağı çevirebilirsiniz, öyle söyleyeceğim. Gerçekten de hani kanepede ayaklarını yukarıya kaldırıp baş aşağı durmak, ki spor salonlarında onun aleti var biliyorsunuz, tamamen ters döndürüyor. Kafaya kan gittiğinde zaten bütün işte saç dibi, yüz kanlanıyor. Aslında iyi bir, yani hani yüz bakımı mı daha iyi, şöyle gideyim bir cilt bakımı mı yaptırayım, baş aşağı mı durayım, baş aşağı durmak daha iyi. Çünkü zaten amaç oraya kan ve oksijen gelmesi. Bütün o PRP'lerde falan değil mi, onları yapmaya çalışıyorlar. Hep yüzü kızartmaya, orada bir kanlanma yapmaya çalışıyorlar. Yani düşük tansiyonun günlük hayatta böyle bir ufak bir meselesi var. Fakat şöyle çalışmalarda söyleyebilirim. Mesela tansiyonu sürekli düşük tutmuş olmanın, yani mesela hipertansif biri var, tansiyon problemi var ve onun tansiyonu hep normalin daha da altında tutmuşlar. Çünkü onu korumak istiyorlar. Sonra çalışmalar diyor ki biz bunu böyle yaptık ama bunu yapıyor olmanın daha sonrasında demans, Alzheimer gibi zihinsel yozlaşma hastalıklarını arttıramayacağı üstüne düşünmeye başladık. Esasında o kadar tansiyonu da hani çok da düşürmesek mi? Çünkü gene kafaya giden kanla ilgili meseleye gelmiş oluyoruz. Zaten o tip demans hastalıklarında da yapılan şey odur. Mesela bizim basitçe alabileceğimiz ginkgo gibi, onlar da onun ilaçlarını alırlar ki kanlansın beyin diye. Ayrıca damarları açarak oksijeni ve kanlanmayı artıran mavi haplar diye bildiğimiz, erkeklerin çaktırmadan eczaneden almaya çalıştığı hapçıkların küçük küçük günlük dozları var. Onları, yani marka adı olmasın diye söylüyorum, onların günlük küçük dozlarını nörolojik hastalıklarda işte demansı ertelemek anlamında kullanıyorlar. Yani kanlanma artsın ki şey gelmesin, problem gelmesin. Ya da mesela diyelim ki bir yerinde yara var bir insanın, hafifçe tansiyonu düşükse arttırıyorlar ki o tension düşük gidemiyor ya uç organa kadar kanlanma. Kan gitsin ve orayı iyileştirsin. Yani şunu söyleyeceğim. Düşük tansiyon iyi bir şey. Onu koyduk bir köşeye. Fakat eğer düşük tansiyonu da yan etkilerinden kurtulabilmek için bol işte doğal tuzlu ne var? Zeytin. Tuzdan kaçınmamak. O da bizim iyi dediğimiz işlenmemiş tuzlar. Dediğim gibi kekik işe yarıyor. Meyan kökü işe yarıyor bu konuda. Bunları kullanmak anlamlı olabilir. Yoga gibi başa aşağı durulabilecek pozisyonlar anlamlı olabilir. Saç dökülmesi de bile etkisi var. Çünkü hani demir eksikliği, saç dökülmesi yapılıyor falan hikayesinde zaten oradaki demir oksijen tuttuğu için, kafaya giden oksijenli kanaz olduğu için aslında saç döküldüğüne göre, dipleri beslenemediğine göre gene aynı hesap esasında. Belki de her gün zeytin yemek saç dökülmesine iyi gelecek falan diye de bir çıkarıma varabiliriz yani. Mesela ısırgan falan sürülür. Aslında o da saçın dibindeki oksijenizasyonu arttırmak için, kızartsın orayı, kan gelsin anlamında, ya da işte fırçalamak kullanılır. O yüzden yani düşük tansiyonda söyleyeceğim şey kötü bir şey değil ama duygusal durumlar, demir eksikliği, bazen hipoglisemi, o da nedir yani? Yanlış yediğinin ilk alarmıdır. Kötü yiyorsundur. Kötü yediğin için bir sonrasında daha çok acıkıyorsundur. Aslında bu hikayeler varsa gene yağ ve bitki yağa bağlanır o konu yani. O durumu yapmaması için yağı arttır, bitkiyi arttır, hipoglisemi olmasın diye. Bunların üçü pakette geliyor. Onun için relatifli iyi bir şey ama ufak ufak desteklenerek aslında hani 11-7'de dursak daha iyi olur gibi geliyor bana tansiyon olarak.